Milattan önce 200 yılı civarında günümüz Irak topraklarında yapılan bir kazıda sıradan bir çömleğe benzeyen bir obje bulundu. Ancak bu çömleğin içine yerleştirilmiş bakır bir silindir ve demir bir çubuk arkeologların dikkatini çekti. Yıllar sonra modern bilim insanları bu düzenekle denemeler yaptıklarında şaşırtıcı bir sonuca ulaştılar. Çömlek düşük voltajlı elektrik üretebiliyordu. Bugün bu obje Bağdat pili olarak biliniyor. Çıplak gözle bakıldığında basit bir kap gibi görünen bu düzenek aslında insanlık tarihinin çok daha eski dönemlerinde elektrik bilgisinin var olduğuna işaret ediyor olabilir. Peki ama antik çağda elektrik ne için kullanılıyordu? Bazı araştırmacılar bu pilin basit metal kaplamalarda ya da şifa ritüellerinde kullanıldığını düşünüyor. Ancak daha ileri görüşlü teoriler çok daha şaşırtıcı. Belki de elektrik o dönemde kaybolmuş bir teknoloji zincirinin sadece küçük bir parçasıydı. Bağdat pilinin asıl işlevi bugün bile kesin olarak bilinmiyor. Arkeologlar hala tartışıyor. Bu gerçekten bir elektrik kaynağı mıydı yoksa bizim modern gözlerimiz sıradan bir objeye gereğinden fazla anlam mı yüklüyor? Ama kesin olan bir şey var. Bu küçük çömlek, insanlık tarihine dair bildiğimiz birçok şeyi sorgulamamıza neden oluyor. Eğer antik çağda elektrik kullanıldıysa, başka neler mümkün olmuş olabilir? 1901 yılında Yunanistan'ın Antikitera adası açıklarında bir grup dalgıç tesadüfen bir gemi enkazına rastladı. Enkazdan çıkarılan eserler arasında paslanmış ve dağılmış bronz dişliler dikkat çekti. İlk bakışta önemsiz gibi görünen bu parçaların aslında insanlık tarihini değiştirecek kadar büyük bir sır taşıdığı kimse tarafından tahmin edilmiyordu. Yıllar süren araştırmaların ardından anlaşıldı ki bu bronz dişliler aslında karmaşık bir mekanizmanın parçalarıydı. Bugün bu esere Antikitera mekanizması diyoruz. Modern bilim insanları mekanizmayı dijital ortamda yeniden inşa ettiklerinde inanılması güç bir gerçekle karşılaştılar. Bu alet gök cisimlerinin hareketlerini takip edebiliyor, güneş ve ay tutulmalarını önceden hesaplayabiliyordu. Başka bir deyişle bu cihaz bir çeşit antik bilgisayardı. Sorulması gereken soruysa şuydu: Milattan önce 200'lü yıllarda böylesine gelişmiş bir mekanik cihaz nasıl yapılmıştı? Çünkü bu seviyede dişli teknolojisine modern dünya ancak 14. yüzyılda, yani 1500 yıl sonra ulaşabilmişti. Antikitera mekanizması tarih kitaplarının anlatmadığı bir şeyi fısıldıyor gibiydi. Belki de antik Yunanlılar sandığımızdan çok daha ileri bir bilimsel bilgiye sahipti. Ya da daha ürkütücü bir ihtimal vardı. Bu bilgi çok daha eski bir uygarlığın mirasıydı ve yalnızca küçük bir kısmı antik Yunan'a ulaşabilmişti. Bugün bile bu mekanizmanın tam olarak nasıl yapıldığı, kimin tasarladığı ve hangi amaçla kullanıldığı kesin olarak bilinmiyor. Kimi araştırmacılar bunun sadece astronomik gözlemler için bir araç olduğunu söylerken, kimileri de kayıp bir bilimsel devrimin kanıtı olabileceğini öne sürüyor. Bir gemi enkazının içinde binlerce yıl boyunca denizin dibinde beklemiş bu bronz dişliler, belki de insanlığın unuttuğu bir çağın sessiz tanıkları. Eğer o çağda böylesine bir teknoloji mümkünse, tarihte daha neler saklı kalmış olabilir? Dünyanın en ünlü yapılarından biri olan Giza piramitleri binlerce yıldır ayakta duruyor. Her biri milyonlarca taştan oluşan bu devasa yapılar hala insanlığın en büyük bilmecelerinden biri. Her bir taş bloğun ortalama ağırlığı 2,5 ton. Bazılarınınsa 70 tona kadar ulaştığı biliniyor. Bu taşların binlerce yıl önce hiçbir modern vinç ya da makine olmadan nasıl taşındığını düşündüğümüzde aklımız duruyor. Çünkü bugünün teknolojisiyle bile bu denli hassas bir mühendislik yeniden inşa edilemiyor. Üstelik
iş sadece taşların taşınmasıyla da bitmiyor. Piramitler öylesine kusursuz bir şekilde yerleştirilmiş ki, kenarları neredeyse milimetrik doğrulukla kuzey, güney, doğu ve batıya hizalanıyor. Bu ölçüm ancak gelişmiş matematik bilgisi ve kesin astronomik gözlemlerle mümkün olabilir. Peki, binlerce yıl önce yaşayan insanlar bunu nasıl başardı? Geleneksel tarih anlatısı, piramitlerin Firavun mezarı olarak yapıldığını söyler. Ancak hiçbir piramidin içinde sağlam bir mumya bulunamamıştır. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor: piramitler gerçekten sadece mezar mıydı? Yoksa bambaşka bir amaçla mı inşa edildiler? Bazı araştırmacılar piramitlerin aslında bir tür enerji merkezi olduğunu iddia ediyor. Kimileri ise gökyüzüne yapılan devasa bir mesaj olduğunu düşünüyor. Çünkü piramitlerin dizilimi Orion takım yıldızıyla şaşırtıcı bir uyum gösteriyor. Binlerce yıldır dimdik ayakta duran bu taş dağlar insanlığa sessizce meydan okuyor. Bilim açıklamaya çalışsa da piramitlerin sırrı hala çözülebilmiş değil. Belki de geçmişi anlamak için bugünün sınırlarının ötesine bakmamız gerekiyor. Güney Amerika'nın kalbinde, Peru'nun yüksek dağlarında gizemli bir yapı yükselir. Sacsayhuaman. İlk bakışta sıradan taş duvarlar gibi görünür. Ama yakından incelendiğinde bu yapının sıradan olmaktan çok uzak olduğu anlaşılır. Her biri tonlarca ağırlığa sahip dev taş bloklar, öylesine kusursuz bir şekilde yerleştirilmiştir ki aralarından bir kağıt bile geçmez. Üstelik bu taşlar keskin köşelerden değil, düzensiz çokgen biçimlerden oluşur. Sanki taşlar birbirini tamamlayan dev bir yapbozun parçalarıymış gibi. Peki, böylesine mükemmel bir mühendislik yüzlerce yıl önce basit el aletleriyle nasıl mümkün oldu? Modern teknolojilerle bile bu hassasiyetin tekrarlanması oldukça zordur. En büyük gizemlerden biri de taşların nasıl taşındığıdır. Bazı bloklar 100 tonun üzerindedir. Ant Dağları'nın sarp yamaçlarında bu taşların nasıl kesildiği ve kilometrelerce uzağa nasıl taşındığı hala bir sırdır. Kimi araştırmacılar taşların basit rampalarla yuvarlanarak getirildiğini savunur. Ancak bu boyutlarda ve bu kadar hassas oturtulmuş taşlar sadece insan gücüyle açıklanamayacak kadar karmaşık görünmektedir. Bölgenin efsaneleri ise bambaşka bir şey anlatır. Yerel halk bu taşların bir zamanlar tanrıların yardımıyla havaya kaldırıldığını söyler. Mit mi, yoksa kaybolmuş bir teknolojinin yankısı mı? Bugün Cusco yakınlarında hala ayakta duran Sacsayhuaman, yalnızca İnka mühendisliğinin değil, aynı zamanda tarihin en büyük gizemlerinden birinin simgesi. Belki de bu taşlar bize geçmişin sandığımızdan çok daha ileri olduğunu anlatmaya çalışıyor. Antik Roma yalnızca imparatorlarıyla ya da ordularıyla değil, aynı zamanda mühendislik harikalarıyla da tarihe damga vurdu. Su kemerleri, amfiteyatrolar, yollar ve en önemlisi Roma betonu. Bugün bile Roma'nın inşa ettiği yapılar depremlere, yağmura, rüzgara ve zamana meydan okuyarak ayakta kalmaya devam ediyor. Oysa modern beton binalar birkaç 10 yıl içinde yıpranıyor, çatlıyor ve yıkılıyor. Bu bize büyük bir soru sorduruyor. Romalılar neyi bizden daha iyi biliyordu? Roma betonunun sırrı karışımında gizli. Kireç taşı, volkanik kül ve deniz suyunun eşsiz bir kombinasyonu. Fakat asıl şaşırtıcı olan bu malzemenin zamanla güçlenmesi. Evet, yanlış duymadınız. Modern beton yıllar geçtikçe zayıflarken Roma betonu suya temas ettikçe daha da sağlamlaşıyor. Bilim insanları Roma betonunda kullanılan malzemelerin mikroskobik düzeyde kendi kendini onaran bir yapıya sahip olduğunu keşfetti. Yani bir çatlak oluştuğunda volkanik mineraller devreye giriyor ve kendi kendini kapanıyor. Bu da yapıları adeta ölümsüz kılıyor.
Peki Romalılar bu bilgiyi nasıl elde etti? Deneme yanılma mı yoksa daha derin bir bilimsel kavrayış mı? Kesin olan şu ki Roma'nın mühendislik mirası bugün bile tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Roma betonunun sırrı çözülseydi, belki de günümüz şehirleri çok daha dayanıklı, çok daha uzun ömürlü olurdu. Ama belki de bu antik bilgi tarihin tozlu sayfalarında gizlenmeye devam edecek. 1901 yılında Yunanistan'ın Antikitera adası açıklarında batmış bir gemi enkazı bulundu. Dalgıçlar bu enkazdan bronzdan yapılmış, paslanmış ve kırılmış bir parça çıkardı. İlk bakışta sıradan bir metal yığınına benziyordu. Fakat detaylı incelendiğinde bunun insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olduğu anlaşıldı. Antikitera düzeneği. Bu cihaz 2000 yıl öncesine ait olmasına rağmen adeta bir mekanik bilgisayar gibiydi. İçinde onlarca dişli çark, hassas ölçüm mekanizmaları vardı. Yapılış amacı ise gökyüzündeki hareketleri hesaplamak. Güneşin, ayın ve gezegenlerin konumlarını inanılmaz bir doğrulukla gösterebiliyordu. Yani kısacası Antikitera düzeneği, antik dünyanın gökbilimsel takvimiydi. Hatta bazı araştırmacılara göre ay tutulmalarını bile tahmin edebiliyordu. Ama asıl gizem şuydu: böylesine karmaşık bir mekanizma nasıl oldu da binlerce yıl önce yapılabildi? Çünkü benzer dişli sistemlerine yeniden ulaşmamız neredeyse 14. yüzyılda, yani saat yapımında gerçekleşti. Arada yüzlerce yıl fark var. Kimi uzmanlar bu cihazın tek olmadığını, fakat günümüze ulaşan tek örnek olduğunu düşünüyor. Belki de antik Yunan'ın kayıp teknolojilerinden yalnızca bir tanesiydi. Antikitera düzeneği bugün Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Ziyaret eden herkes aynı soruyu soruyor: eğer geçmişte bu kadar ileri teknoloji varsa, biz hangi bilgileri kaybettik? Dünya üzerindeki en eski anıtlardan bazıları yalnızca taş yığınları değil, aynı zamanda bilinçli sembollerle işlenmiş gizemli yapılar. Özellikle Türkiye'deki Göbekli Tepe bu sırların merkezinde yer alıyor. 12.000 yıl öncesine tarihlenen bu yapı, insanlığın bilinen tarihini baştan aşağı sorgulatıyor. Çünkü o dönemde insanlar hala avcı toplayıcı olarak yaşıyor olmalıydı. Yani ne tarım vardı, ne şehirler, ne de karmaşık toplum yapıları. Ama Göbekli Tepe'de devasa taş sütunlar dikilmiş, üzerleri hayvan figürleriyle işlenmişti. Tilki, yılan, akrep, turna kuşu gibi semboller hepsi ustalıkla taşlara kazınmış. Fakat bu sembollerin ne anlama geldiği hala çözülemedi. Bazıları bunun bir takvim sistemi olduğunu savunuyor. Bazıları ise bu sembollerin gökyüzündeki yıldızlarla bağlantılı olduğunu söylüyor. Daha da şaşırtıcı olan Göbekli Tepe'nin tek örnek olmaması. Dünya genelinde farklı uygarlıklarda, farklı dönemlerde ama benzer motifler taşıyan taş anıtlar bulundu. Sanki binlerce yıl boyunca farklı kıtalardaki insanlar aynı gizemli bilgiye sahip olmuş gibi. Peki bu benzerlikler tesadüf mü? Yoksa ortak bir kaynaktan mı besleniyordu? Belki de kayıp bir uygarlığın insanlığa bıraktığı izlerdir bunlar. Göbekli Tepe ve benzeri damgalı taşlar bize yalnızca sanat değil, aynı zamanda unutulmuş bir dilin izlerini sunuyor olabilir. Fakat bu dili çözmek hala insanlığın önünde duran en büyük bilmecelerden biri. Pakistan'da Indus Vadisi'nde yer alan Mohenjo-Daro, yaklaşık 4500 yıl önce kurulmuş bir uygarlığın merkeziydi. Düzenli sokakları, gelişmiş kanalizasyon sistemleri ve ileri şehir planlamasıyla adeta modern şehirleri andırıyordu. Ama asıl gizem bu şehrin sonuyla ilgili. Çünkü Mohenjo-Daro aniden yok oldu. Ne büyük bir deprem izi var, ne de devasa bir selin kalıntıları.
Buna rağmen şehir bir anda terk edilmiş gibi görünüyor. Kazılar sırasında bulunan en ilginç detaylardan biri ise bazı insan iskeletlerinin aniden bir felaket sonucu yere yığılmış halde bulunması. Ve daha da şaşırtıcı olan bu kalıntıların üzerinde yüksek düzeyde radyasyon izleri tespit edilmiş olması. Bu durum bazı araştırmacıların aklına çarpıcı bir soruyu getirdi. Mohenjo-Daro, tarihin ilk nükleer felaketlerinden birine mi sahne oldu? Tabii ki bu fikir ana akım bilim tarafından reddediliyor. Ama antik Hindu metinlerinde gökyüzünden inen ateş toplarından, şehirleri yok eden ışık patlamalarından bahsedildiğini de unutmamak gerek. Efsane mi yoksa kayıp bir teknolojinin izi mi? Bunu kesin olarak bilemiyoruz. Ama Mohenjo-Daro'nun akıbeti hala tarihin en ürkütücü sırlarından biri olmaya devam ediyor. 1313 yılında Osmanlı denizcisi ve haritacısı Piri Reis, bugün bile akıllara durgunluk veren bir harita çizdi. Bu harita yalnızca Akdeniz ve çevresini değil, aynı zamanda Atlantik Okyanusu'nun iki yakasını, yani Avrupa, Afrika ve Amerika kıyılarını da içeriyordu. En şaşırtıcı detay ise haritada Antarktika kıyılarının buzsuz şekilde gösterilmiş olmasıdır. Oysa Antarktika resmi olarak 19. yüzyılda keşfedildi ve buzlarla kaplı olmayan kıyı şeridini görebilmek için en az 6000 yıl önceki coğrafi bilgilerin bilinmesi gerekiyordu. Peki Piri Reis bu bilgileri nereden aldı? Kendi notlarına göre haritasını 20'den fazla farklı kaynaktan derlediğini söylüyor. Bu kaynaklar arasında eski Mısır, Yunan ve hatta çok daha eski uygarlıklara ait haritalar olduğu düşünülüyor. Bazı araştırmacılar, Piri Reis'in kullandığı kaynakların kayıp bir uygarlığın dünya haritalarından geldiğini savunuyor. Bu da akla şu soruyu getiriyor: Atlantis efsanesi gerçekten bir efsane mi, yoksa geçmişin kaybolmuş bilgeliği mi? Bugün Piri Reis haritası Topkapı Sarayı'nda korunuyor ve hala bilim insanlarının tam olarak açıklayamadığı bir gizem olarak duruyor. Binlerce yıldır anlatılan bir efsane. Atlantis. Antik filozof Platon, yazılarında binlerce yıl önce var olmuş, teknolojisiyle bilgeliğiyle tüm dünyaya hükmeden bir uygarlıktan bahseder. Fakat bu uygarlık tek bir günde büyük bir felaketle okyanusun derinliklerine gömülmüştür. Platon'un aktardığı bu hikaye, yüzyıllardır insanlığın hayal gücünü besledi. Ama sorular hala aynı. Atlantis gerçekten var mıydı? Yoksa sadece bir mit mi? Dünyanın farklı bölgelerinde bulunan ipuçları, Atlantis'in gerçekten var olduğuna inananların sayısını artırıyor. Okyanus tabanında keşfedilen batık yapılar, gelişmiş mühendislik izleri ve antik metinlerdeki benzer anlatılar. Hepsi sanki kayıp bir uygarlığın varlığına işaret ediyor. Bazı araştırmacılar, Atlantis'in aslında Azor Adaları, kimileri Santorini'deki Tera volkanının patladığı bölge, kimileri ise Bermuda üçgeni civarında olduğunu savunuyor. Hatta daha da ileri gidenler, Atlantis'in aslında tüm kadim uygarlıkların ortak kaynağı olduğunu düşünüyor. Eğer Atlantis gerçekten var olduysa, o zaman bu kayıp şehir insanlığın en büyük sırrını saklıyor olabilir. Geçmişte sandığımızdan çok daha ileri bir uygarlık yaşadı. Bugün bile okyanusların derinlikleri büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda. Belki de bir gün dalgaların altında Atlantis'in taşlarını bulacağız. O zamana kadarsa bu kayıp şehir, insanlığın en büyük gizemlerinden biri olarak yaşamaya devam edecek. Eğer bu tarz gizemli keşifler ve eski çağların sırlarını merak ediyorsanız, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolar geldiğinde ilk siz öğrenin. Videoyu beğenirseniz bana büyük destek olur. Ayrıca
Fikirlerinizi yorumlarda paylaşarak bu gizemleri birlikte tartışabiliriz.